Arkadaşlar merhabalar. İyi günler diliyorum hepinize. Hedefimiz Göbekli Tepe. Büyük bir heyecan var içimde. İlk kez gidiyorum. Hiç nasip olmadı bugüne kadar gitmek, görmek, gezmek, tadına varmak. Selamünaleyküm. Devam edelim. Göbekli Tepe ileride değil mi? Aynen ileride 3 kilometre var. Tamam. Otobüs de oraya gidiyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Bekle beni Göbekli Tepe. Geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecan dorukta. Nereye duracağım şimdi? Şanlıurfa şehir merkezinin 22 kilometre, Örencik köyünün 2,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyoruz. Ama burası sadece sıradan bir konum değil. Burası tarihin sıfır noktası. Burası insanlığın başlangıç noktası. Burası medeniyetin bambaşka bir merhaleye evrildiği nokta ve aynı zamanda burası bilim dünyasında kalıpları yerle bir eden nokta. Burası Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'nin özellikle avcı toplayıcı kabileler tarafından yapıldığı artık kanıtlanmış. Önceden şöyle bir kabul vardı. İnsanoğlu Paleolitik dönemden Neolitik döneme geçince ilkel tarıma başladı. İlkel tarımla birlikte sistemleştirdi bunu ve daha sonrasında yerleşik hayata geçerek inanç merkezleri inşa etmeye başladılar. Bu görüş genel kabul gören bir görüştü. Ta ki Göbekli Tepe kazısı başlayana kadar. Her şey 1986 yılında bir köylünün tarlasını sürerken bir heykelciye rastlamasıyla başladı. Hemen bunu Şanlıurfa Müzesi'ne götürdü. Tabii ki müze müdürünün arkeolojiyle ya da antropolojiyle uzaktan yakından alakası olmadığı için bunu önemsemedi. Bunun sıradan bir mezar taşı olabileceğini ve çok da dikkate değer bulunmadığını söylüyor. Bunun üzerine çiftçi tam götürüp bunu ben atacağım derken gene de müze müdürü diyor ki burada kalsın, bir depoya koyalım diyor. Daha sonra başka bir noktada Nevali Çori'de kazı çalışmaları yapan Alman arkeolog Klaus Schmidt bu parçayı görüyor ve hemen arazi sahibiyle irtibat kuruyor. Gerekli izinler alınarak 1995 yılında arkadaki Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları başlıyor. Ve yapılan çalışmalar sonucunda özellikle dikkate çeken bir unsur var. O da T şekilli sütunlar. Yüksekliği 4 ila 6 metre olan, ağırlığı da 24 ila 30 ton arasında değişen tamamen kireç taşından yapılmış bir yapı arkadaşlar. Yaklaşık 205 adet T şekilli sütuna rastlanıyor burada. Arkamda görmüş olduğunuz Göbekli Tepe ören yerinde 4 yapı ortaya çıkarılmış. A, B, C ve D olmak üzere. Yapılar dairesel bir görüntü arz ediyor. T şekilli sütunlar bu dairenin etrafında bir çember oluşturacak şekilde, iki büyük T sütun da ortada olacak şekilde ve yüzleri birbirine dönük olacak şekilde konumlanmış arkadaşlar. Uzay fotoğraflarında bunun gibi 16 tane daha
yapı olduğu tespit edilmiş. Göbeklitepe öncelikle konumuyla dikkat çekiyor. Bulunduğu konum kilometrelerce uzaktan görülebilecek ve dikkat çekilebilecek bir noktada. İkinci olarak kireç taşından olduğu için T şekilli bloklar birkaç kilometre aşağısında zengin kireç taşı yatakları var. Aynı zamanda da biraz ötesinde obsidyen yatakları var arkadaşlar. Nasıl yapılmış? Obsidyen doğru ellerde bileylenmesi halinde bir neşterin 7 katı keskinliğine ulaşabiliyor. Bugün itibariyle zaten modern cerrahide de kullanılan bir malzeme. Dolayısıyla bu obsidyenden yapılan aletler kullanılarak bu T şekilli sütunlar bloklar halinde kesilerek buraya kadar yürütülüyor ve burada Göbeklitepe'ye dikiliyor. Kısaca bir hesap yapacak olursak 24 tonluk bir kütlenin çekilerek hareket ettirilebilmesi için yaklaşık 240 bin Newton'luk bir güç gerekiyor. Bir insan ortalama 600 Newton'luk bir çekme gücüne sahip olduğuna göre böylesine devasa bir kütlenin çekilebilmesi için acaba nasıl bir yöntem uygulanmış olabilir? Ki yapanlar avcı ve toplayıcı kabileler. İki teori var burada. Birinci teoriye göre klanlar bir araya gelerek büyük kalabalıklar oluşturmuşlar ve o şekilde orada oydukları ve oluşturdukları T şekilli sütunları buraya taşımışlar. İkinci teoriye göre ise bir klan uzun yıllara yayılan bir çaba sonucunda klan olarak o sütunları buraya taşımış olabilir. Avcı ve toplayıcı kabilelerin 30-40 kişilik gruplar halinde yaşadığını biliyoruz arkadaşlar. Peki o kadar büyük bir kütleyi buraya kadar nasıl taşıdılar? Birkaç kilometre yukarıya. Şöyle bir tahminde bulunuyor yine bilim insanları. Tomruklardan raylar yaparak üzerlerinde ipler yardımıyla çekerek bu noktaya getirmiş olabilirler diyorlar arkadaşlar. Peki şöyle bir gerçeğin biz farkındayız, bilincindeyiz daha doğrusu. Yapılan çalışmalarda, kazı çalışmalarında bu Göbeklitepe mevkiinden yaklaşık 100 bin hayvan iskeleti çıkarılıyor. Bu şu anlama geliyor. Burayı yapan insanlar buraya yerleşmemişler. Avcı toplayıcı kimliklerini bırakmamışlar. Peki o halde asıl soruya geliyoruz. Biçim değiştirmiyorsa sosyal yapı, o avcı toplayıcılar bu Göbeklitepe'yi neden inşa ettiler? Asıl gizem burada. Yani nasıl yapıldığında değil, neden yapıldığında. Burada bir inanç sebebi var arkadaşlar. İnanç sebebiyle bu Göbeklitepe'yi inşa ettiler ve uzun yıllar burası onlar için çok önemli, çok değerli bir mabet olarak varlığını bir şekilde korudu. Heykellerin bedenleri insan bedenini, dikdörtgen yapılı kısım da insan başını sembolize ediyor. Bu taraftaki dar yüz ise, yani şu parmağımın ucunda görülen kısım ise insanın yüzünü simgeliyor. Peki acaba bu şekilde resmetmelerinin sebebi neydi? Yani tam olarak bir insan silüeti yapmamalarının sebebi işçilik noktasındaki bir beceriksizlik miydi? Yoksa bilinçli bir tercih miydi? Sorunun cevabı karşımızdaki heykelde gizli. Balıklı Göl heykeli diğer bir ismiyle Urfa Adamı 1993 yılında bulunmuş. Yaklaşık olarak 12 bin yıl yaşında. Birlikte yakından değerlendirdiğimizde arkadaşlar ne görüyoruz? Çok derin göz çukurları var
ve göz çukurlarına yerleştirilmiş obsidiyen gözler var. Burnu belirgin, ağzı resmedilmemiş ve boynunda V biçimli bir kolye var, boyunluk var. Elleri ise bel hizasında birleştirilmiş ve parmaklar beli yani göbek kısmını gösteriyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki aslında Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar pekala o T blokları bu şekilde resmedebilirlerdi, sembolleştirebilirlerdi. Demek ki bu işçilik temelinde bir beceriksizliğin ifadesi değildi, tamamen bilinçli bir tercihti. Göbekli Tepe'nin C yapısı, biz Neolitik mimaride bina girişlerinin tavandan olduğunu biliyoruz ama burada görmüş olduğunuz gibi tam şurada bir kapı var ve devamında gidilen bir yol var arkadaşlar. Bu ilk kez görülüyor Neolitik dönemde ve Klaus Schmidt bu yola Aslanlı Yol diyor. Bu içeride dikkat ettiyseniz tamamen kapısı ya da penceresi olmayan bir oda var. Burası kuvvetle muhtemel kutsallık atfedilen, gizem atfedilen bir yerdi. Tıpkı Kudüs'teki mabet gibi bir anlam ifade ediyordu. O yüzden kimsenin, hiçbir gücün buraya girmesine, bir şekilde buraya dahil olmasına müsaade etmediler. D yapısı içerisindeki T şekilli bir sütun üzerinde yer alan insan kabartması bilim insanlarını çok şaşırtmıştı. Çünkü bu kabartmada başı kesilmiş, tam şurada, tam net görünmüyor ama başı kesilmiş bir insan var ve yanında bir akbaba var. Yukarıda ise bakın tam şurada akbabanın, bir başka akbabanın kanadı üstünde, kanadı içinde bu insan başını görüyoruz. Adeta akbaba gökyüzüne uçmaya hazırlanıyor gibi. Burada bir diğer önemli ayrıntı da Göbekli Tepe'deki yapıların A, B, C ve D yapılarının tabanlarının tamamen su geçirmez tezzarro dediğimiz bir malzemeden yapılmış olması. Bilim insanları bu kabartmayı gördükten sonra şöyle bir soru sordular. Dediler ki acaba Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar tıpkı Azteklerde olduğu gibi tanrılarına insan kurban etmiş olabilirler miydi? Yapılan çalışmalar özellikle 2017 yılında bir insan kafatasının parçaları bulunuyor burada birkaç adet ve üzerinde yapılan incelemelerde bezeme ve çizikler yoluyla desen çalışmalarının, güzelleştirme çalışmalarının yapıldığı görülüyor. Yani Göbekli Tepe'yi yapan avcı toplayıcı kabileler ölülerini önce gömüyorlar. Daha sonra belli bir zaman geçtikten sonra çıkarıyorlar ve kafatasını iskeletten ayırarak onun üzerinde bezeme ve aynı zamanda çizgilerle süsleme çalışması yapıyorlar. Ve bu kafataslarını işte o T şekilli sütunlar üzerine yerleştirerek sergiliyorlar. Bu şekilde hem bu tanrılarının itibarlarını yükseltiyorlar hem de tanrılarıyla bir şekilde bağ kurarak iletişimlerini devam ettiriyorlar. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki kesinlikle Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar tanrılarına insan kurban etmiyorlardı. Göbekli Tepe'de bulunan bir kabartma bilim insanlarını çok şaşırttı. Doğum yapan bir kadın. Acaba Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde günümüzde çocuğu olmayan kadınların bazı noktalara gidip adak adamaları inancının
temelleri yatıyor olabilir mi? İşte o resim. Doğum yapan kadın. Arkadaşlar, belki de günümüzde insanların adaklar adaması ta Göbekli Tepe'nin inşa edildiği döneme kadar uzanıyordu. Kim bilir? Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar anlaşılıyor ki belli bir zaman sonra bu yaptıkları tapınakları gömüyorlar. Gömerken topraktan, farklı türde molozlardan ve hatta hayvan kemiklerinden bile yararlanıyorlar. Peki yaptıkları mabetleri neden gömüyorlar? Bunun üzerine bir teori dillendiriliyor. Denilen şu, inanç sistemleri değiştiği için, bunlara ihtiyaçları ve gereksinimleri kalmadığı için bunları tamamen toprakla, molozla kapatıyorlar ve hatta üzerinde tarımsal üretim yapmaya devam ediyorlar. Şu an arkamda duran tarihi yapı yaklaşık 12.000 yıllık bir birikimi ifade ediyor. Bugün Urfa şehrinde ve Urfa şehri etrafında çok önemli ve değerli ören yerleri mevcut. Bunlardan birisi de Kargalı köyü yanında bulunan Karahantepe Höyüğü. Orada da yine T şekilli sütunlar bulunmuş. Hatta bazı bilim insanları orada bulunan T şekilli sütunların yapılan inceleme sonucunda çok daha eski tarihleri ifade edebileceğine dair çıkarımlarda bulunuyorlar. Elbette bu çıkarımlar bir bilimsel kesinlik kazanırsa Karahantepe'deki ören yeri tarihsel kronolojik zaman itibariyle birinci sıraya, tarihin başlangıç noktası olmaya aday. Ama bu teori kesinleşene kadar tarihin sıfır noktası, insanlığın başlangıç noktası, medeniyetin bambaşka bir kırılma yaşadığı nokta ve aynı zamanda daha evvel de ifade ettiğim gibi zihinlerdeki paradigmaları ve zihinsel kalıpları yıkan nokta kesinlikle Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'ye veda ettik. Şimdi yürüyerek biraz aşağıda yer alan motosikletimin yanına gidiyorum. Ve size şöyle manzarayı da bir göstereyim. Gerçekten konumu harika Göbekli Tepe'nin. Görülmemesi, fark edilmemesi mümkün değil. Tarihin sıfır noktası dediğimiz Göbekli Tepe'ye istemeye veda ediyorum. Dönüş yolculuğumuz başlıyor. İstikamet Mutluşehir. İnşallah günün birinde içinde yaşayan sakinler de mutlu olur. Osmaniye'ye. Haydi bismillah. Bu güzel manzara eşliğinde her zamanki temennimizle bitirelim istiyorum günümüzü. İnşallah tarih ile, kültürle, tabiatla ve bu üç değerin muhteşem güzellikleriyle dop dolu nice gezilerde birlikte oluruz. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın ve de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.